Yine güzel bir günden herkese merhaba. Ben Figen Ararat, arkadaşım Bay Papyon'la karşınızdayım. Bakar mısınız şunun şirinliğine? Bugün Bay Papyon'u yapıyoruz. Ay, dokusu o kadar güzel ki böyle minnoş bir kedi seviyormuş gibi kendimi alamıyorum gerçekten. Nako Paris kullandım. Siz de böyle dokunduğunuz zaman verdiği hissi aldığınızda beni çok iyi anlayacaksınız. Bırakamıyorsunuz gerçekten. Bundan önce örgü, oyuncak, bebek yapmıştık. Erkek çocuğu olanlar, torunu olanlar, peki biz ne yapacağız bebek haricinde dediniz. Ben de size güzel böyle ayıcık Bay Papyon'la geldim. Yapımı gerçekten çok kolay. Tek bir parça öreceğiz. Böyle haroşa bir parça öreceğiz. Böyle ayrı ayrı bacağını yapıp kolunu yapıp böyle tekrar birleştirmeyeceğiz. Tek bir parçada yapacağız ve dikeceğiz. Bu güzel örgü oyuncak ayıcığı yapmış olacağız. Şöyle onu kenara koyalım ve yapımına başlayalım. Oyuncak ayıyı Nako Paris'le ördüm dediğim gibi. Yumuşacık, gerçekten harika dokunması. Ben bu renkte yapacağım. %60 polyamit, %40 premium akrilikten oluşuyor. Yani çok dayanıklı bir iplik bu arada ama çok yumuşak. Yani dokunmanız lazım bu hissi algılayabilmeniz için. Bu renkten yapmak isterseniz renk kodu 3890 ama bir sürü rengi var. İstediğiniz renkten yapabilirsiniz. Kullanacağımız şiş de 3,5-4 numaralı şiş diyor. Ben 3 numara şiş kullanacağım. Çünkü içini dolduracağımız için en düşükten olsun. Böyle esneme yapmasın ki esneme de yapmıyor. Harika bir iplik. 3 numara şişimi alıyorum ve bacağından başlıyorum. Bir tane bacağını yapacağız öncelikle. 12 ilmek atıyorum tek bacağı için. İlmek attım. 20 sıra haroşa öreceğim. Sıra haroşa ördüm. Yani bir gidiş, bir geliş, bir sıra olmak üzere 20 sıra bir bacağı için ördüm. Şimdi bu ördüğüm ilmekleri başka bir şişe alıyorum. Şöyle. Sonra ikisini birleştireceğiz. Bunu kenara koyuyorum ve ipi kesiyorum. Yine aynı şişle aynısından bir tane daha örüyorum. 12 tane ilmek atacağım. 20 sıra haroşa öreceğim. Sıra yine ördüm ve diğer bacağını da yapmış oldum. Örmüş olduğum bacağı da alıyorum. Şimdi ikisini birleştirmeye geldi sıra. Buradaki ilmekleri de ördüğümüzde ikisi birleşmiş olacak. İşte bacakları birleşti. Bakın harika oldu. Şimdi gövdesine geldi sıra. Gövdesi için de 10 sıra haroşa öreceğim. Sekiz sıra ördüm. Bacaklarından sonra gövdesini de yapmış oldum. Sıra geldi kollarına. Ne yapacağız? Şimdi kolları için 15 ilmek atıyorum. Yani 15 ilmek arttırmış oluyorum bir kolu için. Sıra sonuna kadar hepsini örüyorum, bütün ilmekleri. İşte bir kolu oluşmuş oldu, sağ kolu oldu. Şimdi sıra geldi diğer kolunu yapmaya. Onun için bu tarafa da bir 15 ilmek daha atıyorum. 15 ilmek daha arttırmış oluyorum. İşte diğer kolu da olmuş oldu. Tüm ilmekler 54 ilmeğe çıktı. 24 ilmekti. 15-15-30 ilmek daha attık. 54 ilmek oldu kollarıyla beraber.
İşte iki kolu da oldu. 15 ilmek sağa, 15 ilmek de sola attık dediğim gibi. Toplamda 54 ilmeğe çıktı. Şimdi bu 54 ilmeği 8 sıra olana kadar haroşa olarak öreceğim. Sekiz sıra kollar için ördük. Şimdi ne yapıyoruz? 15 ilmek atmıştık, onu kesiyoruz. Yani bir kolunu oluşturmuş olacağız. 15 ilmek eksiltiyorum. İşte eksilttim. Şimdi sıra sonuna kadar hepsini haroşa olarak öreceğim. İşte bir kolu oluştu. Şimdi ne yapacağız? Diğer kolunu keseceğiz. Bir 15 ilmek de sağ taraftan eksilteceğim. İşte iki kolu da ortaya çıktı. Buradan da 15 ilmek eksilttik. Size şimdi şöyle göstermek istiyorum. Bakın, iki kolu da oldu. Tam ortada yine 24 ilmek kaldı. Bacakları, gövdesi, kolu oldu. Şimdi başını yapacağız ama başın iki tarafını da yapmış olacağız. Onun için de 30 sıra haroşa öreceğim. Biraz sonra daha net anlayacaksınız. 30 sıra ördüm, kafasını oluşturmuş olduk. Kafasının her iki tarafında demiştim, arkasını ve önünü. Yani nasıl? Şöyle ikiye katlıyorum. Bakın, hem önü hem arkasını beraber örmüş oluyoruz. Şimdi yine aynı şeyleri yapacağım. Kollarını, gövdesini, sonra da bacaklarını oluşturacağım. Yani ne yapmıştık? 15 tane ilmek atmıştık kolu için. Yine 15 tane ilmek atıyorum. Sıra sonuna kadar örüyorum. Şimdi diğer kolu için yine 15 ilmek atıyorum. ...15 ilmek attık, 54 ilmeğe tekrar çıktık ve buradaki gibi aynı işlemi yapacağız. 8 sıra haroşa öreceğiz. Sekiz sıra ördüm, kolların arka tarafını da yapmış oldum. Şimdi ne yapıyoruz? Tekrar gövdenin arkasını yapacağız. Yani onun için 15 ilmeği eksiltiyoruz. Sıra sonuna kadar örüyoruz. Şimdi diğer kolu da eksilteceğim 15 ilmek. İşte iki kolu tekrar oluşturmuş olduk. Sıra neye geldi? Kollarından sonra arkası, gövdenin arka kısmını yapmaya. Onun için yine 10 sıra haroşa örüyorum. Sıra haroşa ördük gövdesi için. Sıra geldi bacaklara. Bir tek burada işlem farklı. Başlarken birleştirmiştik yapıp şimdi de ayıracağız. Ne yapacağız? 24 ilmeğimiz vardı. Bacaklar 12 ilmekten oluşuyordu. 12 ilmeği öreceğim şimdi. ...12 ilmeği ördük ve iki bacağı birbirinden ayırmış olduk. Diğer taraftaki 12 ilmeği bu aşamada büyükçe bir çengelli iğne ya da bir şişe alın. Çünkü bir bacağı öreceğiz, sonra diğerine devam edeceğiz. Şimdi bir bacağını başlangıçta olduğu gibi tam 20 sıra öreceğiz.
İşte 20 sıra örerek bir bacağını yapmış olduk ve artık onu bitirebiliriz. Diğer bacak için ayırmış olduğumuz 12 tane ilmeği şimdi tekrar şişime alıyorum. Ve bu ilmekleri ipi bağlayıp diğer bacağı için de 20 sıra öreceğim. Ve diğer bacağı da bittikten sonra oyuncağımızın örgü işlemi tamamen bitmiştir. İşte böyle bir parçadan oluşuyor oyuncak. Bakar mısınız? Çok kolay. Hepsi bir bütün. Dediğim gibi iki tarafını da örmüş olduk bir kere de. Şöyle ikiye katlıyoruz ve tamamen her tarafını eşitliyorum. Bakın. Birbirine denk gelsin diye. İlk önce başıyla başlayacağım. Aynı renk iple iki tarafını başının şöyle dikiyorum. Başın iki yanını da diktim. Şimdi suratını şekillendirelim doldurmadan önce. Kulaklarını en son yapacağız. Şöyle biraz sonra elyaf dolduracağız. O şişliği de verdikten sonra kulaklarının yerini belirledikten sonra gözlerine sıra geldi. Ben hazır gözlerden kullanacağım. İsterseniz bunlardan kullanırsınız siz de. Şöyle vidalı bu gözler bakın. Ama isterseniz iple de hani bir koyu renk siyah iple de yapabilirsiniz. Keçeyle de yapabilirsiniz. Boncukla da yapabilirsiniz. Keyif sizin. Şöyle yerini ayarladıktan sonra bunları sokuyorum ve arkasından vidasını takıyorum. Aynen böyle vidalı küpeler gibi. Kullanımı çok kolay. Şöyle içine takıyorum. Ve ittirdiğim zaman sabitleniyor. O göz de oradan asla çıkmıyor. Şimdi diğerini de takalım. Gözler yerini aldıktan sonra sıra geldi burnuna. Koyu renk bir iple burnunu şöyle dikeceğim. Burnu içinde ne yapacağım? Şöyle ters bir üçgen düşünün. Onun gibi yukarıdan aşağıya doğru küçülen bir üçgen. Şöyle yanlamasına ipimi sardırarak dikiyorum. Bakın şöyle. Yan yana aşağıya doğru daraltarak burnu oluşturuyorum. İşte üçgen burun oluştu. Şimdi aşağıya doğru dümdüz iniyorum. Ağzını yapacağız. Şöyle. Tam buruna birleştireceğim. Ayılarım böyledir ya. Buradan şöyle yana doğru gülen bir surat olsun. Şöyle yana doğru çıkıyorum. Ve oradan da tam aşağıya birleştiriyorum. Ve diğer tarafa da aynı şekilde yaptıktan sonra
Ayımızın o gülen ağzı da yapılmış oldu. İşte bu kadar, yüzüne gayet güzel şekil vermiş olduk. Şimdi içeriden de sabitleyelim. Bu aşamada yüzünü şekillendirince hiçbir taraftan böyle ip izi de olmuyor ve çok da rahat bir şekilde şekil vermiş oluyoruz. Sıra geldi içine elyafları doldurmaya. İlk önce baş kısmını güzelce dolduruyorum iyice. Şöyle dolu dolu dolduralım. İşte kafası oluştu. Şimdi şöyle birazcık da sıkacağım. Tam böyle her tarafı dolsun. Şimdi boynunu yapmak için ne yapıyorum? Tam boyun kısmından şöyle üstten teller gibi ilmekleri geçiriyorum. Bakın. Şöyle. Bütün boyun çizgisini arkaya da dönerek aynı şekilde şöyle teller gibi geçiyorum. Ve çekiyorum. Böylece büzdürerek boynunu da oluşturmuş oldum. Bakın. Çok güzel. Kafası iyice oluştu. Boynu da oluştu. Şimdi sabitleyelim. Sıra geldi kollarına. Bundan sonra işlem aslında çok basit. Birazcık kafada oyalanılıyor. Ondan sonrası çok kolay. Sadece şöyle karşılıklı birleştiriyoruz ve elyafla dolduruyoruz. Dike dike, doldura doldura bitiriyoruz. Bakın kolları bitirdim şimdi. Şimdi rahat bir şekilde kollarını dolduracağım. Gövdesini de dikeceğim. Sonra gövdesini dolduracağım. Böyle çok kolay bir şekilde bitiyor. Hem de zorlanmadan da doldurabiliyoruz. İşte diktim doldurdum ve ayımız koca göbüşüyle hazır oldu. Bakar mısınız? Harika. Şimdi kulaklarına geldi sıra. Kulaklarını dışarıdan yapıyoruz. İyice doldurduktan sonra şöyle ne kadar dikeceğime karar veriyorum. Orada şöyle kulak için iz oluşturuyorum. Bakın bastırıyorum, arkadan çekiyorum. Şöyle arkalarını dikiyorum. Burada dikkat edeceğiniz şu tepeden bastırıyorum ki yuvarlak kulaklar olsun. Bakın tepeden iğnemi geçiriyorum ve alttan çekiyorum. Böylece kulaklar yuvarlanmış oluyor. Normalde dikdörtgen bir örgüydü orası. Sadece ufacık bir dikiş hilesiyle bakın yuvarlak kulaklar olmuş oldu. İki kulağı da aynı şekilde dikip bitiriyoruz ve oyuncak ayımızın kulakları da olmuş oldu. Yanakları, kafası, kolları, bacakları miniş miniş de göbüşü. Çok güzel bir ayı oldu. Ben bir de şöyle bir parça ördüm. Ondan da bir papyon yapmak istiyorum ayıma. Adı da papyon zaten. Şöyle tam ortasından dümdüz parçayı parmaklarımla birleştiriyorum. İğneyi de geçirip arkasını şöyle biraz diktikten sonra papyon oluşmuş oldu. Papyon koymak zorunda değilsiniz. Bir boynuna kurdele de bağlayabilirsiniz. Kız bir ayı yapabilirsiniz. Kulağına bir çiçek kondurabilirsiniz. Boynuna bir takı koyabilirsiniz. Ya da hiçbir şey yapmazsınız. Ama benim ayıma papyon çok yakışıyor. Şuraya bir papyonu oturtuyorum. İşte papyonu da var artık.
mahcup delikanlının yanaklarını da böyle pembiş pembiş yapmak istiyorum. O yüzden allık kullanıyorum. Kuru boya da kullanabilirsiniz. Cilde zarar vermeyen bir şeyle renklendirebilirsiniz. Hiç yapmak zorunda da değilsiniz ama ben böyle biraz pembiş pembiş olmasını da seviyorum. Şöyle iki yanağına birazcık allıkla mahcubiyet katalım bakalım. İşte mahcup delikanlımız hazır. İşte Bay Papyon'u yapmak bu kadar kolay. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Yine güzel değişik örgü projelerinde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.